Patrick Swayze, 1952'de Houston'da doğdu. Dansçı ve koreograf olan annesi Patsy Yonne Helen, ona tüm hayatını şekillendirecek bir dans tutkusu, babası Wayne Swayze, ona erken yaşlardan itibaren güçlü ahlaki değerler aşıladı. Patrick'in zanaatına olan bağlılığı ve dansa olan sarsılmaz sevgisi kariyeri boyunca belirgindi. O her zaman olimpiyatlarda yer almak istemişti. Gençliğinde Amerika Birleşik Devletleri jimnastik takımına girebilmek için olimpiyat seviyesindeki antrenörlerle çalışıyordu. Ancak işler istediği gibi olmadı. Jimnastiğe ve dansa odaklanmadan önce futbol oynamayı düşündü. Antrenmanlarda dizini yaraladı ve futbol hayalleri de suya düştü. Swayze, annesinin Teksas'taki dans okulunda başlayarak, daha sonra New York City'deki Harkness Ballet ve Coffrey Ballet okullarında devam ederek küçük yaştan itibaren dans eğitimi aldı. Patrick, 18 yaşındayken annesinin dans stüdyosunda öğrenci olan Lisa Niemi ile tanıştı. Aşk hikayeleri o zaman başladı ve Lisa 19, Swayze 22 yaşındayken evlendiler. Ertesi yıl tiyatro oyuncusu ve dansçı olarak çalışmaya başladı. Broadway'deki ilk çıkışı Good Time Charlie'deki rolüydü. Ayrıca West Side Story'de bir rol kazandı ve 1978'de Grace'in sahne prodüksiyonunda Danny Zuko rolünü kaptı. Etkileyici dans hareketlerini sergileyen bir bira reklamında rol aldı. Lisa ile birlikte bir marangozluk işi olan Nepotism'ki açmaya karar verdiler. Swayze marangozluk hakkında çok az şey biliyordu. Ama bu konu hakkında kitaplar okumuştu. İş başarılıydı ve aktris Jacqueline Smith'in mutfağını yenilemekten Coldwater Kanyonu'ndaki bir eve kadar uzanan işler yaptı. İş oyunculuk seçmeleri arasında onu meşgul ediyordu. Swayze, bu işten kazandığı parayla rol aldığı filmler konusunda daha seçici olabileceğini düşünüyordu. Kazandığı paranın bir kısmını New York'taki Warren Robertson's Theatre Workshop'ta oyunculuk derslerine yatırdı. Burada Robert De Niro ve James Earl Jones'dan eğitim aldı. John Ritter'ın oynadığı The Comeback Kid adlı TV filmi ve MASH'ın bir bölümü de dahil olmak üzere birkaç televizyon dizisinde rol aldıktan sonra sinemaya ilk çıkışı 1979 yapımı Skate Town, USA filmiydi oldu. Ardından Essie Hinton'ın genç yetişkin romanından uyarlanan 1983 yapımı The Outsiders filminde ikinci film rolünü elde etti. 1987 yılına gelindiğinde gişe rekorları kıran Dirty Dancing filminden sonra Swayze ün kazandı ve Hollywood'un en ateşli başrol oyuncusu haline geldi. Dirty Dancing'den çıkan en büyük hitlerden biri, Swayze'nin söylediği ve ortak yazdığı, filmin müziklerinde yer alan She's Like the Wind adlı şarkıydı. Aslında Swayze bu şarkıyı o film için bestelememişti. Bu şarkıyı 1984 yapımı Jamie Lee Curtis ile Thomas Howell'ın başrollerini paylaştığı, kendisinin de oynadığı Grandview USA filmi için yazmıştı. Yapım şirketi şarkıyı kullanmaktan vazgeçtiğinde, Swayze şarkıyı Dirty Dancing filminde kullanmıştır. Filmin dışında şarkının da hit olması, Swayze'ye ciddi paralar kazandırmıştır. Dirty Dancing ile Swayze tanınan bir film yıldızı oldu. 1988'de People dergisine verdiği demeçte bu başarısının, şaşırtıcı bulduğu bir dizi teklife yol açtığını söyledi. "Benden parfüm yapmamı isteyen insanlar var. Adını Patrick koymak istiyorlar. Egzersiz videoları yapmam için bana bir servet teklif edildi. Posterler. Her türlü şey yaklaşık $10 milyon değerinde bir şey. Bu delilik. Hiçbirini yapmayacağım" dedi. Swayze bunun yerine gişede mütevazı bir performans gösteren 1989 yapımı Bar Fedaisi filminde çalışmayı seçti. Swayze hayranlarının vazgeçilmez favorisi, hiç kuşkusuz 1990 yapımı Hayalet filmidir. Aktör, dul eşiyle iletişim kurmak için bir ruh olarak geri dönen öldürülmüş bir adam olan Sam Witt rolünde oynadı. Yıllar sonra Hayalet filminin senaristi Bruce Joel Rubin, filmin yönetmeni Zucker'in Patrick'in Sam rolüne seçilmesine karşı olduğunu açıkladı. Rubin, "Zucker onu filmde görmek istedi. Bu yüzden dışarı çıkıp Bar Fedaisi filmini izledik. Filmden çıktığımızda Zucker bana, bu adamı oynatmam için cesedimi çiğnemen gerekecek" dedi. Patrick gerçekten rolü almak istiyordu ve Zucker onun seçmelere katılmasına izin verdi. Swayze senaryonun sonunu yüksek sesle okuduktan sonra Zucker fikrini değiştirdi. Zucker 1990'da People dergisine "Hepimizin gözleri yaşarmıştı. Ofisteydik ve o an orada filmin nasıl biteceğini artık biliyorduk. Patrick'in hiç bilmediğim bir yanını gördüm" dedi. Kendi rolünü sağlama alan Patrick Swayze, Hayalet filminde Whoopi Goldberg'in oynaması için mücadele etti. Verity'ye konuşan Whoopi Goldberg, merhum rol arkadaşı Patrick Swayze'nin Oda May rolünü alması için kendisine yalvardığını, Oda May'in sahte bir medyum olduğunu ve Sam'i görmeyi başardığını ve onun kız arkadaşı Molly ile iletişim kurmasına yardımcı olduğunu söyledi. Yapımcılar onu kadroya alıp almama konusunda emin değillerdi ama Patrick, Whoopi oynamazsa kendisinin de filmde oynamayacağını söyledi. Whoopi Goldberg, bu rolle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Goldberg Oscar konuşmasında "Patrick Swayze sayesinde bu ödülü kazandım" dedi. Patrick'e teşekkür etti ve onu dürüst bir adam olarak nitelendirdi. Efsanevi seramik sahnesinde kullanılması sayesinde Righteous Brothers'ın Unchained Melody adlı klasik versiyonu 1990 yılında yeniden piyasaya sürüldü.
Sadece Amerika'da 4. sıraya ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda İngiltere listelerinde zirveye yerleşti ve o yılın en çok satan single'ı oldu. Madonna, Elton John ve Sinead O'Connor gibi isimleri geride bıraktı. 1965'ten bir şarkı için kimsenin beklemediği bir performanstı. Şarkıcı Bill Medley, şarkının nasıl bir etki yaratacağını kestiremiyordu. Ama filmde yayınlandıktan sonra şarkı bir canavara dönüştü. Kesin olan, bunu hiç kimse tahmin edemezdi dedi. Şivayze, Hayaleti çekerken babasının ölümünün anılarını hatırladığını ve bu motivasyonla oynadığını söyledi. Bruce Willis, karısının karşısında rol alma şansını reddetti. 1996 yılında New York Times'a verdiği demeçte, Sam rolünü reddettiği için kendisini aptal olarak nitelendirdi. Hayaletin fikir olarak işe yarayacağını düşünmediğini söyledi ve şöyle devam etti. Anlamadığım, adam öldü. Nasıl bir romantizm yaşayacaksın? Bana çok mantıklı gelmedi. Demi Moore ise film hakkında çekinceleri olduğunu açıkladı. Moore, bu bir aşk hikayesi ve bir adam, ölü bir adam, karısını kurtarmaya çalışıyor. Bir de komedi kısmı var. Ve düşündüm ki, ya gerçekten özel, muhteşem bir şey olacak ya da gerçekten tam bir fiyasko dedi. Hayalet filmindeki kötü adam Willie Lopez'i canlandıran Rick Aviles, tanınan Amerikalı bir stand-up komedyeniydi. Rick Aviles, 1995 yılında 42 yaşındayken kalp yetmezliğinden öldü. Aviles ayrıca Su Dünyası, Baba 3 ve Carlito'nun Yolu filmlerinde de rol aldı. 1991 yapımı Kırılma Noktası filminde Şivayze, adrenalin tutkunu bir banka soyguncusunu canlandırdı. 1991'de Morning Call'a verdiği demeçte, komik olan şey, sigorta şirketinin bana paraşütle atlama konusunda engel koymasıydı. Oysaki işe arabayla gitmekten daha güvenli. Sörf hakkında tek kelime etmediler. Şivayze, mercan resiflerine çarptığını ve suyun altında kaldığını, bunun da sörfü her şeyden çok daha büyük bir tehdit haline getirdiğini söyledi. Annesi Şivayze'ye küçüklüğünden beri şiddet uyguluyordu. Hatta öyle ki, bu alışkanlığı Şivayze Lisa ile birlikteyken bile devam etti. Şivayze, baskıcı annesi yüzünden yaşadığı özgüven sorunlarını yenmek için 1997'de alkol bağımlılığı tedavisine girdi. Ayrıca 40 yıl boyunca sigara içti ve bir keresinde alışkanlığının zirvesindeyken günde 3 paketten fazla sigara içtiğini itiraf etti. Ocak 2008'de 4. evre pankreas kanseri teşhisi konduğunda Şivayze, savaşı kazanmayı beklemese de mücadele edeceğini biliyordu. İleri pankreas kanserinin hayatta kalma oranı çok düşüktür. Johns Hopkins'e göre 4. evre teşhisi konanların sadece %1'i 5 yıldan uzun yaşamıştır. Şivayze, kötü alışkanlıklarının muhtemelen kanseriyle bir ilgisi olduğuna inanıyordu. Ancak bunun mücadele ruhunu köreltmesine izin vermedi. Son haftalarında Şivayze, karnında ağrılı bir sıvı birikimi olan asitten muzdarip olmaya başladı. Ani kilo kaybı, bir zamanlar atletik olan fiziğini zayıflattı ve yüzünü çökük yaptı. Hastane onu yaklaşan ölümü için kabul etti. Ancak Şivayze ve ailesinin son günlerinin nasıl olması gerektiği konusunda başka fikirleri vardı. Sevdikleri onu at çiftliğinde, kendi yatağında ölmesi için eve getirdiler. Lisa, Şivayze eve geldiğinde beklenen sonun geldiğini anlamıştı. Göğsüne beyaz bir gül koydu ve en sevdiği atı, Roh'u son bir veda için içeri aldı. Anılarında şöyle yazmıştı. Patrick'e son sözlerim, seni seviyorum. Ve bunlar onun bana söylediği son sözlerdi. Yalnız geçirdiğimiz zamanın, el ele tutuştuğumuz, müzik dinlediğimiz, kolumu ona doladığım, başımı omzuna koyduğum, hiçbir şey söylemeden uyuduğumuz zamanların kıymetini bildim. Patrick Şivayze, kendilerini ruh eşi olarak gören çift için muhteşem bir son selamla eşinin kollarında hayata veda etti. Çiftin hiç çocuğu olmadı. Şivayze'nin ölümünden 5 yıl sonra 2014 yılında tekrardan mücevherci Albert Deprisco ile evlenen Lisa, Hayalet filminin gerçek hayatta da olduğuna inanıyor ve bir gün yeniden Şivayze ile bir araya geleceklerini biliyor. Bir demecinde, evet biliyorum, beni bekliyor olacak dedi. Şivayze, 2009'da 57 yaşında pankreas kanserinden vefat etti. Hayatı ve çalışmaları 2019 yılında Paramount belgeseli I Am Patrick Şivayze yayınlandı. Lisa Şivayze, Demi Moore, Sam Elliott ve birkaç arkadaşının ve yardımcı oyuncunun yorumlarının yer aldığı film, 2019'da gösterime girdi ve toplamda 2 milyon izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen biyografi belgeseli oldu.